Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük resimde söylediğim gibi Usyk'e iki isim doping etkisi yaratacak. Tabi bunları da az çok sizler biliyorsunuz ama ben tekrardan o iki ismi söyleyeceğim. Ve sonrasında Usyk ile ilgili birkaç önemli noktaya değineceğim. Özellikle de Usyk'in geçmişten bu zamana kadar yaptığı maçlara baktığımızda bir anda çıkış yakalaması, olimpiyat şampiyonu ve dünyadan madalyalar alması ve sonrasında da şu anki boksun zirvesinde olması, tabi bunların hiçbiri tesadüf değil. Bunlar çalışmayla, doğru çalışmayla, sistemli çalışmayla yakalanan başarılar. Bazen hani boksta şans vardır. Bazen de siz şansa bile yer vermezsiniz hayatınızda, boks hayatınızda bırakmazsınız. Bunu da yapan Alexander Usyk akıllı çalışarak, sistemli çalışarak şu an boksta hak ettiği yerde. Tabi bunun öncesine gidelim. Alexander Usyk nasıl bu seviyelere geldi? Tabi bunu az çok boksun içinde olan, boksu yakından takip eden insanlar görebilir. Özellikle de Alexander Usyk, Vasil Lomachenko gibi yakın bir arkadaşınız olursa ve sizi onun yanında görmek isteyen Vasil Lomachenko'nun babası olduğu sürece siz de boksun zirvesinde yer alırsınız arkadaşlar. Vasil Lomachenko dünyada bir ekol. Vasil Lomachenko'yu ekol hale getiren tabii ki babası. Doğru ve sistemli çalıştırması, akıllıca çalıştırması, bilgiye dayalı çalıştırması bugün Vasil'in ve Usyk'in başında taç olmasını sağladı ve zirveye onları bir şekilde çalışmalarla, doğru çalışmalarla taşımayı bildi. Tabi sonrasında da Alexander Usyk şu anda hak ettiği yerde, aynı şekilde Vasil Lomachenko'da, ama tabi zaman geçtikçe insanların arasında ufak tefek sorunlar çıkabiliyor. Tabi bunlar herkesin hayatında var. Aynı şekilde benim şahsi fikrim, Alexander Usyk ile Vasil arasında bir ufak sorun mu var, yoksa hiçbir şey yok, sadece bir arada mı gözükmüyorlar, orasını bilemeyeceğim. En son uçaktan inerken Vasil Lomachenko ve Papachenko Alexander Usyk'in yanında değildi. Tabi bu da düşündürebiliyor, yoksa aralarında bir sorun mu var? Umarız yoktur. Ama şu bir gerçek, eğer ki Alexander Usyk Anthony Joshua ile maç yapacağı alanda Usyk ve Papachenko yer alırsa, gerçekten Usyk doping etkisi yaratmış gibi ringde olacak. Yani onların manevi desteği, onların yanında olmasına Usyk'in çok ihtiyacı var. Umarız bu maçta da Usyk'i yalnız bırakmazlar. Ve köşesinde de özellikle Papachenko olursa gerçekten Usyk Anthony Joshua'ya karşı güzel işler yapabilir ve ringden belki de zaferle ayrılabilir. Çünkü Vasil Lomachenko'nun babası, özellikle de Vasil Lomachenko'nun dövüştüğü rakipleri dışarıdan izleyip çözebilen ve ona göre taktik uygulayabilen bir antrenör. Bu yüzden de onun köşede durması, onun Usyk'in yanında olması her anlamda önemli. Arkadaşlar şu da bir gerçek. Usyk, Vasil Lomachenko veya o geçmişe baktığımızda olimpiyatlarda hepsi şampiyonluklar kazandı. Özellikle de bir olimpiyatta Vasil Lomachenko şampiyon oldu, Usyk şampiyon oldu, yine Ukraynalı bir boksör şampiyon oldu ve diğer kategorilerde de ikincilik, üçüncülük madalyalar aldılar. Adeta olimpiyat madalyalarına o sene el koydular o olimpiyatta. Tabi bunların hepsinin o takımı kurmanın ve o takımı çalıştırmanın meyvelerini Vasil Lomachenko'nun babası Papachenko sayesinde aldılar. Her zaman söylüyorum, doğru bir antrenör, doğru sistemli bir şekilde çalıştırırsa o ülkenin başarılı olmama gibi bir şansı yok. Eğer ki bir ülkede örnek vereyim, e, o sağa çeker, bu sola çekerse başarı gelmez. Bu yüzden her zaman dediğim gibi bu işi iyi bilen birine milli takımı teslim edip ve onun dediğini yapmak ve onun arkasından yürümek gerekiyor. Tabi yürüdüğünüz zaman da Ukrayna bunu yaptı ve başarılı oldu. Umarız biz de bu şekilde
iyi sonuçlar almak istiyorsak biz de boksu iyi bilen bir antrenörün arkasından yürümeliyiz ve onun yanında olmalıyız. Eğer bunu yapmazsak biz de başarılı olamayız. Tabi Ukrayna'dan Usikler çıkıyor, Vasiller çıkıyor, Klitschko'lar çıkıyor. Bizim ülkemizde de boksörler çıkıyor. İşte Sinan Şamishamlar, işte ve birçok boksörler, olimpiyat şampiyonu olan boksörlerimiz de var. İkincisi olan da var. Ama dediğim gibi bunların sayısının artması gerekiyor ve bunların daha çok olması gerekiyor. Ukrayna bu konuda gerçekten bizden nüfus olarak da küçük olmasına rağmen bunu başarabiliyor. Bizim hala erkeklerde boksta olimpiyat şampiyonu boksörümüz yok ama bunu Ukrayna bir olimpiyatta alıyor. Bunu da başarmasının nedeni sistemli, düzenli ve disiplinli çalışmaları. Aynı şekilde her zaman söylüyoruz, bir boksöre sihirli bir değnek dokunması gerekiyor. Usyk dokunan sihirli değnek Popachenko. Benim şahsi fikrim onun başarılı olması, boksunun bir anda değişmesi, boksunun level atlaması, Usyk'in bu hale gelmesi, bence Popachenko'nun bunda büyük katkısı var diye düşünüyorum. Tabi Usyk de gerçekten sempatik, komedyen, çok iyi birisi ve hala da öyle. Yani sorulan sorulara her seferinde sempatik yaklaşıyor ve çok etkili, çok komik cevapları var. Kimseyi kırmıyor, kimseyi üzmüyor. Gerçekten niyet olarak da çok güzel niyeti olan bir isim. Ve şu an buradaysa gerçekten bunu çok hak ediyor. Ve şu anda da benim şahsi fikrim, Anthony Joshua ile karşılaşacağı maçta Vasil Lomachenko ve Popachenko'nun etkisi çok olacak. Onları köşede görmesi veya ringin etrafında onların sesini duyması, dediğim gibi performans olarak %60 dövüşecekse %85, %90'lara çıkacak. Çünkü onların gücünü, onların manevi gücünü hissettiği zaman, yanında olduğunu hissettiği zaman gerçekten Usyk'in bu maçtan zaferle ayrılamayacak diye hiçbir kriter yok. Tabii şu bir gerçek, yaşın bazı insanlar üzerinde etkisi oluyor. Sanki Usyk'te de biraz yaşın ilerlemesi az çok etkisi var gibi, ama umarız, ben öyle görüyorum. Ringde çok farklı bir Usyk görürüz. İnsanlar da zaten şöyle genel olarak baktığımızda çoğu Usyk'in kazanacağına inanıyor. Usyk'in bu maçı alacağına inanıyor. Ama tam tersine benim düşüncem, her zaman diğer videomda söylediğim gibi mental olarak hazır olmadığını gördüğümü söyledim. Ama ne zaman bazı boksörlerin ne yapacağını bilemezsiniz. Bunu da Usyk'te olabilir. Ringde dediğim gibi bir anda devleşebilirler. Usyk, umarız bu maçta kendine yakışanı yapar. Hayranlarına güzel bir boks şöleni izletir. Zaten Anthony Joshua'yı söylemeye gerek yok. İkisi de çok beyefendi. İkisi de boksun kültürünü almış, konuşmasını iyi bilen ve çevresindeki insanlara sempatik yaklaşan, birbirinden iyi iki isim. Umarız ringde de boksu seven, boksa hayran olan insanlara çok güzel anlar yaşatacaklar ve biz de o gece boks konusunda bir kez daha yanılacağız veya doğru söylemişiz diyeceğiz. Yani burada şu bir gerçek, ikisinden biri kaybedecek ama tabi boksta beraberlik de var. Şu anlama gelmeyecek, kaybeden kötü anlama gelmeyecek. Yani bakarsınız, bir maç birisi çok devleşir, o onu yener. Diğer maç o onu yener. Bu böyle gider. Dediğim gibi boksta ama şu bir gerçek. İki yumurtadan biri kırılacak ve boksun doğası bu, gerçeği bu. Umarız tabi burada kim daha çok çalıştıysa, kim daha çok hak ettiyse o kazanacak. Ama şu da bir gerçek. Burada teknik ve taktik olarak kim daha rakibine dersine iyi çalıştıysa, kim daha iyi çözdüyse o bu maçtan, ringden zaferle ayrılacak. Bakalım kim neler yapacak ve biz neler göreceğiz. Ama şu bir gerçek, ikisi de, Alexander Usyk de Anthony Joshua da bu maçı çok önemsiyor. Bu maça iyi hazırlandılar. İkisi de birbirini biliyor, birbirini iyi tanıyor. Dediğim gibi
Bu maçta psikolojikmen rahat olan, mental olarak bu maça daha hazır olan, bu maçta ringden zaferle ayrılacak. Umarım her boks hayranı bu maçı kaçırmaz, bu maçı izler ve bize de bol bol bu maçla ilgili güzel anlara yorum yapmak düşer. Biz de bekliyoruz, bakalım nasıl bir maç olacak, kim ne yapacak. Herkesin hakkında hayırlısı olsun, özellikle Usyk ile Joshua'nın. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Yine Anthony Joshua ve Usyk hakkında yorumlarım devam edecek. Tabii aklıma konular geldikçe. Hoşça kalın arkadaşlar.